Arkadaşlar selam. Sesimden de anlaşılacağı gibi mevsimsel bir gribe yakalandık. Evde oturup yatmayı pek sevmediğim için hasta gelip bu çekimi yapmak istedim size. O yüzden kusura bakmayın, sesim bazen değişik farklı çıkabilir. Özellikle kendi cinslerimi merakla beklediği bildiğiniz gibi Dünya Kupası başladı. Maalesef milli takımımız bu turnuvalara pek katılamadığı için benim çocukluğumdan beri desteklediğim tek takım olan Arjantin'dir. Tabi Arjantin'de Messi olduğu için değil, bu çalışmada gördüğünüz gibi Maradona yüzündendir. Zamanında çıplak gözle izlediğim, bence gelmiş geçmiş en büyük futbolcu Maradona'dır. Özellikle bana gelen mesajlardan bu tarz içeriklerin detaylı videosunu çekmemi isteyen arkadaşlarımız oldu. Bu çalışmanın kısa videosunu birkaç gün önce sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Beni oralardan takip etmek isteyen olursa kısa videoda kısa içerikler yayınlıyorum. Bu çalışmanın devamını da çekebilirim. Biraz daha manipülasyon ve ışıklı çalışmaları isteyen olursa bu videonun altına yorum kısmına yazabilir. Şimdi bu çalışmamızda sadece maske ve fırçamızı kullanarak parçalarımızı da doğru yerleştirerek tasarımımızı oluşturacağız. Ayrıca bu çalışmadaki parçaları PSD dosyası olarak bu videonun altına açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Bu parçaları da indirip en azından yapmak isterseniz sağda solda aramanıza gerek kalmaz. Unutmadan onu da belirteyim size. Şimdi bu tarz çalışmalarda her zaman olduğu gibi arka planımızdan başlayacağız. Gökyüzü katmanımızın gözünü açıp gökyüzümüzü arka fonumuzda kaynaştıracağız. Bunun da en kolay yolu maskeleme tekniğidir. Hemen katmanımızı tutup maskemize gelelim. Burada kullanacağımız aracımız gradient aracımız, yani degrade aracımız. Bu aracımızı kullanırken dikkat etmeniz gereken şu kısmın transparan olmasıdır. Eğer size transparan görünmüyorsa basic kısmına gelip buradan transparan olanı seçmeniz gerekir. Çünkü bana bunu birkaç arkadaşım sormuştu. Aklımdayken onu da söylemiş olayım size. Şimdi aracımıza gelelim. Klavyemizin shift tuşuyla birlikte tam ortadan şu şekilde yukarı doğru işlemimizi yapalım. Biraz da şuradan tutup yukarı doğru çekelim. Biraz da oynayalım. Tam zeminin arka planımız iyi kaynaşana kadar bu işlemi birkaç sefer yapabilirsiniz. Sonraki işlemimiz, hemen elips aracımıza gelelim. Shift ile birlikte şu şekilde şöyle bir dairemizi çizelim. Burada hemen rengimize gelelim. Rengimizi şöyle bir turuncu bir renk yapalım. Aklınızda bulunsun bilmeyenler için. Burada renk paletimize girdiğimizde istediğiniz renkleri ekleyip değiştirebilirsiniz. Şöyle OK diyelim. Dairemizin dışında çizgimiz var. O çizgimizi istemiyoruz. Hemen gelelim. Dış çizgimizi yok edelim. Ctrl T deyip az bir şey, birazcık basık bir şekilde indirelim. Biraz daha büyütelim. Şöyle yerleştirelim. Şimdi burada aynı şekilde güneşimiz de arka planda olduğu için güneşimizi de kaynaştıracağız. Hemen katman panelimizde 4 tane çizgimize gelip buradan akıllı objeyi çevireceğiz. Daha sonra blurluk vereceğiz. Hemen filter, blur, gaussian blur diyelim. Burada ne kadar blurluk vermek istiyorsanız ona göre, kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Vermek zorunda da değilsiniz. Ama verirseniz daha etkili, daha gerçekçi bir çalışma olur. Hemen OK diyelim. Gökyüzümüzde yaptığımız gibi aynı şekilde güneşimizi de maskeleyeceğiz. Hemen maskemize gelelim. Maskemizi seçelim. Tekrar degrade aracımıza gelelim. Klavyemizde tekrar shift'e basalım. Tam ortasından şöyle güneşimizi de sanki bulutların içerisinden doğuyormuş gibi geçişimizi yapmış olduk. Şöyle az bir şey daha verelim. Evet, geldik bir sonraki parçamıza. Sonraki parçamızın da gözünü açalım. Bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim size. Tam tarihini hatırlamıyorum ama 90'ların ortaları falandı. Bu çalışmanın bir benzerini bir spor dergisinde gördüm. Oradan da esinlendiğimi belirteyim size. Tabii ki aynısı değil. Kendi yorumumuzu da işin içerisine koyacağız. Esinlenebilirsiniz. Başkalarının yaptığı çalışmalara benzer çalışmalar yapabilirsiniz. Denemezseniz, çalışmazsanız hangi işte olursa olsun başarılı olma şansınız pek yok. Her zaman söylediğim gibi özellikle Photoshop'ta bu işin sırrı bol bol tekrar, bol bol antrenman. Şimdi hemen gökyüzümüze, güneşimize yaptığımız işlemi bu parçamıza da uygulayacağız. Hemen maskemizi yapalım. Degrade aracımıza gelelim. Aşağıdan tutup şöyle shift'le birlikte düzgün bir şekilde yukarı doğru işlemimizi uygulayalım. Bu işlemi dediğim gibi kaynaşması için 3-4 defa tekrarlayabilirsiniz. Yeni başlayanlar biraz zorlanabilir ama tekrar yaparak mantığını bir şekilde kavrayacaksınız. Şimdi hemen 3 tane parçamıza aynı işlemimizi yapmış olduk. Hemen 4. parçamıza gelelim. 4. parçamızda da burada topla ayak kısmına gölgelendirme işlemini yapacağız. Hemen bir alt katmanımıza gelip boş bir sayfa açalım. Fırça aracımıza gelelim. Size'ımızı ayarlayalım. Birazcık büyütelim. Opaklığımızı %100'e getirelim. Şu şekilde tek darbeyle işlemimizi yapacağız. Hemen Ctrl T diyelim. Şöyle aşağı doğru az bir şey basalım. Perspektif olarak gölgemizin açısını da ayarlamış olduk. Şimdi bu fotoğrafın orijinalinde futbol topu biraz yukarıdaydı. Maradona'yı izleyenler iyi bilir. Topu ilk alışında biraz yukarı kaldırıp o şekilde top sürme işlemini gerçekleştiriyordu. Şimdi aynı şekilde klavyemizin alt tuşuna gelelim. Gölgemizden bir tane kopyasını alalım. Ctrl T diyelim.
şu kısma getirip az bir şey büyütüp şöyle de yukarı doğru çekelim. Şu kısma bırakalım. Tekrar katmanımıza gelelim. Burada ayak kısmı çok iyi durmuyor. Fotoğrafın orijinalde bu şekilde olduğu için. Hemen tekrar maskemize gelelim. Fırçamıza gelelim. Şöyle az bir şey, şöyle kenarlarını yumuşatalım. Gölgelerimizin katmanını tutalım. Opaklığımızı az bir şey düşürelim. Bir sonraki işlemimiz katmanımızın üzerine boş bir sayfa açıp fırça aracımıza gelip burada sis fırçamızı çok hafif bir şekilde kullanacağız. Bu arada Photoshop'a yeni başlayanlar, bu tarz fırçalar Photoshop'un kendi içerisinde maalesef yok. Ben fırça kullanımıyla da alakalı detaylı bir video çekmiştim. Aynı zamanda benim de kullandığım fırçaları o videomu izleyip ücretsiz bir şekilde indirip siz de kullanabilirsiniz. Bu videonun altına açıklama kısmına da o videomuzun linkini bırakacağım. Önce o videomuzu bir izleyin. Fırçaları indirin. Orada detaylı bir şekilde kurulumunu, kullanımını zaten anlattım size. Sis fırçamızı seçtikten sonra şöyle bir rengimize gelelim. Çok hafif açık mavi tonlarında rengimizi seçip okey diyelim. Şöyle gelelim. Tam şuraya şöyle tek sefer bir darbe yapalım. Hemen opaklığımızı şöyle az bir şey düşürelim. Evet, çalışmamızın son bir işlemi kaldı. Hemen bir üst katmanımıza gelelim. Burada da eskitme bir kağıdımız var. Hemen karıştırma modlarımızdan overlay'i seçelim. Opaklığımızı da şu şekilde 50'lere kadar getirelim. Evet, niye eskitme bir kağıt kullandık? Bu tarz sade çalışmalarda bu efekt çok iyidir. Opaklığımızı kısarak çalışmanıza göre ayarladığınız zaman çok farklı sonuçlar, çok değişik işler elde edebilirsiniz. Hem bu şekilde gölgelendirme işlemi çalışmanıza daha net bir şekilde oturmuş olur. Son olarak logonuz veya kendinize ait bir yazı karakteriniz varsa onu da çalışmanızın altına ekleyebilirsiniz. Eksik kalan yerler varsa veya beğenmediğiniz yerler varsa katmanınıza gelip işlemleri değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu parçaların linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Fırça arşivleriniz de zayıfsa onun da linkini bırakacağım. O videomu izleyip fırçaları da ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bu videonun devamını istiyorsanız, biraz daha manipülasyon tarzda çalışmalar ilginizi çekiyorsa yorum kısmına belirtirseniz ben de devamını çekebilirim size. Tekrar sesimden dolayı kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.